olmasından köy hayatına ve oradaki yaşantıyla bağlantı olan aslında mekansal çözümlere ve perspektive çok yakın durmasından sebep zaman içerisinde kendi stilinde değişmeler görmeye başlıyoruz. Tabii kendisinin lise dönemini Fransız Lisesi'nde bitirmesinden sebep böyle çok yoğun Paris'te yaşayan arkadaş grubu olduğunu biliyorum. O arkadaş gruplarıyla özellikle çok fazla alışveriş olunca babam bir dönem inanılmaz derecede Paris'e gidip gelmeye başladı. Ve çizgisinde de çok net olarak gördüğümüz işte rustik mobilya diye tarif ettiğimiz yani köy kökenli mobilyayla aslında Fransız mobilyasının çok harmanlandığını ben çok net olarak görebiliyorum. O dönemde Paris'te kaldığı dönemlerde de kendisinin bir mobilya mağazası girişimi olmasına karşın dönüp tekrardan bu stili daha iyi harmanlayabileceği aslında bir üretim atölyesi kurmaya karar veriyor. Ve aslında işte bugün size sunmuş olduğum katalog içerisinde babamın tamamıyla yaratmış olduğu ve özgün rustik tasarımları bir katalogda biz de toplamaya çalıştık. Tabii ki bu mobilya beraberinde birçok kitleyi de kendine çekerken aslında insanlar sadece mobilyayı almayı değil, aslında bu mekanda da yaşama arzusuyla birçok farklı işlere imza atma şansı oldu. Tabii ki iç mimarla çalışmanın getirmiş olduğu birçok avantajın yanında doğru çözümler, insanların belirli yüksek beklentileri doğal olarak bir takım maliyetleri ortaya çıkardığı için babama bu tip projelerle işbirliği yapamayan kişiler ister istemez mobilyasını kullanarak bu keyfi yaşamak istediler. Hala da açıkçası ben çok farklı noktalarda babamın mobilyasıyla karşılaşabiliyorum ve karşılaştığımda çok net olarak söyledikleri şey yani bu kadar dayanıklı ve bu kadar özgün bir mobilyayı hakikaten etrafımızda şu an bulamıyoruz demeleri benim de tabii benim için büyük bir gurur meselesi. Rustik tarz olarak adlandırılabilecek aslında hani ahşap ağırlıklı daha çok country tarzı diyebileceğimiz yani malzemeyi hissettiren bu ahşabı böyle her şekliyle o sıcaklığını ortama veren bir tarzı vardı diyebilirim ama bunu böyle çok hani ahşapla çok fazla işte oymalarla, süslerle değil, yine de bir modern bir tarzı da vardı aslında. Yani her tasarladığı ortam için yani bu bir otel olabilir, çoğunlukla oteller diyeyim, tasarladığı ortam için veya bir pastane olabilir. Çok emin değilim, yanılmıyorsam Sevinç Pastanesi'nin ilk şeyini de Fikret'ten tasarlamış olabilir. O sorulabilir belki bugünkü sahiplerine. Çok emin değilim ama galiba. Mesela oradaki tarzı çok daha modern, zaman içinde belki biraz daha ahşapla oynamaya başlamıştı diyebiliriz. Her mekan için ya da yaptığı her yeni tasarım için aslında o tarzını yansıtacak yeni bir ürün tasarlıyordu. Yani örneğin Manastır Otel için yemek salonun sandalyesi, işte yemek masaları, yani yatak başları, yatak odası takımları, işte komodini, çalışma masası, koltuğu gibi yine kendi yaklaşımıyla ama bir daha orası için yeniden tasarlıyordu. Aslında belki öyle bir zorunluluğu da yoktu çünkü herhalde benim çalıştığım dönemlerde artık bir ismi vardı, yani Fikret Tan'a
ve tarzına geliyordu insanlar. O mevcut mobilyalarla döşese de ya da mevcut mobilyalarla o mekanı tasarlasa da kimsenin itirazı olmazdı. Ama Fikret'ten yani işine herhalde aşık bir insandı diyorum. İzmir'e uzun yıllar sonra yeni gelmiştim. Fikret Hanım'ın adı çok tutuluyordu. Hemen hemen her yenilemek isteyen Fikret Bey geliyordu ofis binasına. Modern diye düşünebilirim. Fazla rustik oluşu beni çekmeyebilirdi ama tarzı o dönemin modernizmi ve eklektik değildi. Bunun üzerine durmak istiyorum. Yani oradan buradan farklı stillerin karışımı değildi bir. Ahşap ağırlıklı. Ve de sonra da işte Ames Sarina'nın polyester. Danimarka stili pek çok model var orada. Mesela rejisör koltuklar, altın arkası brandalı. Bir yerde bir işini gördüğünüz zaman Fikret Tan diyorsunuz. Dolayısıyla işin ona evrilmesini çok iyi beceriyordu. Yani ister bir butik olsun, ister konut olsun, ister otel olsun. Oradaki kullandığı malzemeler, arkasındaki fonlar, aydınlatma elemanlarına kadar kendisi tasarlardı. Ama bu arada ben Fikret Tan için şunu söyleyeyim, çok samimi olarak söyleyeyim, Egelidir. Yani iyondur, rustiktir. Yani o bugünkü otantik kilimlerden tutun bir sürü şeyi de kullanır. Ama abartmadan. Yani dekorasyon olarak değil. İnsanın içine işleyecek şekilde de kullanır onları. Fikret'in İzmir'deki mobilya sektörüne özellikle çok büyük faydası oldu. Yani çünkü İzmir'de yaptı bütün mesleki çalışmalarını. Dolayısıyla İzmir'de bir ekol yarattı. Çok şık bir ofis yaptı. İnsanlar çalıştırdı. Üstelik de yaşamayı bilen birisiydi. O güzel BMW'siyle bir atlar İzmir'den 5,5 saatte buraya inerdi. Ve bana şunu söylüyordu, 4,5 saate indirmeyi hedefliyorum derdi. Hızlıydı. Yani Fikret'in gece olmuş, sabah olmuş, gündüz olmuş öyle bir şey yoktu. Çalışma temposu buydu. Ama en önemli özelliği İzmir'de bir ekol yaratmış olmasıdır. Hızlı, kesin ve elegans oranı yüksek işler yaptı. Hiçbir zaman uydurma kaydırma iş yapmamıştır. Yani ticari davranmamıştır. Hoca gibi davrandı. Belki de en yakın arkadaşım olma sebebi o. İkimiz hoca gibiydik, ciddi insanlardık. Yaptığımız işi esnaf gibi yapmıyorduk. Yani hakikaten uğraştırıcı detaylar çizdiğimi hatırlıyorum. Zavallı Fikret bütün bunları hepsini yaptırıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir Erbaylar diye bir demir şirketi kurulmuştu o tarihte İzmir'de. Mesela o bizim can kurtarıcımızdı. Ne çizsek yapıyorlardı. Yani özel bir kadro oluşturmuştu. Bir tür network oluşturmuştu İzmir'de. Bir anda network'ün tepe noktasında müşteri, sol tarafta demirci, sağ tarafta marangoz, ileride ressam, öbür tarafta heykeltıraş bir network oluşturdu. O burada bile yoktu. Yani onu açıkça söyleyebilirim. İstanbul'da bile yoktu. Bağımsızdılar ama Fikret network oluşturdu. Başarısı odur. Hiçbir başka yerde görme şansımız olmayan çok özgün eserler verdiğine inandım hep. Ve hepsinden de heyecan duydum. Ama hep yararlandım. Mesela bu oturma grubu da onun. Sanki varmış gibi benim bütün. Mesela bu dolap yıllar sanki nasıl burada varmış gibi. Dışarıdan getirilmiş, hani günün şartlarına uygun bir şey değil. Bu oturma grubu da sanki hep varmış gibi. Bir zihniyet içinde. Ama bütün proporsiyonlarını, bütün bir sandalye nedir kavramını
Fikret Tan'dan öğrendim. Bir koltuk nedir? Hangi şeylere, boyutlara ve ölçülere sahip olmalıdır? Ve en sade biçimde nasıl sonuç almalıdır gibi tavırları Fikret Tan'dan kazandım. İç mimarlık alanına çok önemli tabii burası sorduğunuz soru. Çünkü onun çevresi bir okuldu diyebilirim. Hem ofis olarak kullandığı mekan ki ben Mustafa Bey'deki yeri gayet iyi hatırlıyorum. En son olarak da Güzelyalı'da bir mekana taşınmıştı form dekorasyonu olarak. O çevre, oradaki çalışma ortamı, yine mobilya üretimi için kullandığı atölyesi, hepsi bunların birer okul niteliğindeydi. Biz şahsen kendi alanımızla ilgili bile çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Ona çalışmalar yaparken, ona üretimler yaparken. Zaman zaman tatlı uyarıları da bulunurdu. Şöyle bir şey söylemişti biz bir keresinde. Lütfen önce yaptığınız işi kendiniz beğenin. O zaman herkes beğenir. Biz bunu eşimle birlikte düstur edindik ve önce kendimizin beğeneceği işler üretmeye çalıştık. Aslında Fikret Hoca mobilya ve iç mekan meselesini birbirinden ayrı tutmaz. Bunu zaten çalışmalarında da görmek mümkün. Onun mobilyaları mekanın bir parçasıdır. Mekana katkıda bulunmaz, mekanı oluşturur. Onun mobilyaları mekanın, o mobilyasız o mekan anlam ifade etmez. Ya da onun yaptığı bir mobilyayı, mobilya denilecekse, eğer öyle isim koyacaksak, onun mobilyasını farklı bir mekana taşıdığımız zaman o anlamı ifade etmez. O çok bütüncül ele alır meseleyi. Mekanı tam olarak kurgular ve aslında mobilya yapmaz. O mekanın parçasıdır onun mobilyaları. Yani mobil değildir zaten yani. Tabii ki 3 boyut benim derdim. Tabii ki espas ve boşluklar da derdim. Fakat Fikret abinin ve bildiğim bir tek şey var. Fikret abi eğer bir otel yaptıysa ve oturma düzenini koyduysa, barı koyduysa, lambaları oraya astıysa 15 sene sonra gittiğinizde de onlar öyle dururdu. Yani bunun altından şu çıkıyor ki insan kullanımına ya da sahip kullanımına en uygun şekilde yerleştirebildiği için ki yani iç mimarinin bir kuralı bence koyduğu gibi kalır devam ederdi bu. Bu da bunun tabii çok iyi kullandığına, doğru kullandığına işarettir. Mal sahibi, ev sahibi, otel sahibi, mekan sahibinin çoğunlukla bunları değiştirmediğini, sağlamlıklarından şikayet ettiğini bilirim. Yahu Fikret bir mobilya yaptı 20 senedir efendim gıkı çıkmıyor mobilyanın. Ne eskidi ne yıprandı ne bir şey oldu gibilerden. İşine çok sadık, işine çok zamanlamasına çok dikkat eden, teslimine çok dikkat eden bir insandı. İş edebi, iş ahlakı müthişti. Alçı yüzeyler, o nişleri oluşturmak için belli kalınlıklarda alçı nişler yaratıldı, yüzeyler yaratırdı. Mesela bir objeyi, duvarları, yani mekanda üçüncü boyutta da bir çizgi yakalamak isterdi. Dolabın yüksekliği, kapının yüksekliği, işte perde bandının aynı sınırda olması, işte tavanla, asma tavanla aradaki mesafe. Bu eğer mimari buna uygun değilse arada bir boşluk, yani kayıp bir hacim olacaksa bile o alanı kaybeder ve kapatırdı o yüzeyi. Yani o istediği böyle simetrik, birbirini takip eden net yüzeylerin arasındaki böyle bir takım ahşap yüzeyler diyeyim, dağıtılmış. Onları
görmek istiyordu. Malzemenin kıt olduğu bir zamandı. Yani seçenek o kadar azdı ki orada ilk defa şey kullandık. Sümerbank'ın Sümerbank'ın yarımca porselen ürettiği greler vardı. Gre malzeme. Yani şimdi şu granit seramik dediğinden cinsten bütün hamuru aynı şey olan, sırsız. Onlar çıkarmışlardı. Çok cazip geldi bize. 10'a 10 ve 10'a 20 ebatta malzemelerdi. Çok sertti. Hatta başımıza öyle bir şey geldi. Adamla yolladık bizim montaj ekibini. Dediler ki biz bu şeyleri delemiyoruz. İşte askılık asacağız, tuvalet kağıtlığı asacağız falan. Delemiyorlar. Yani o elmas uçlar delmiyor. O zaman araştırdık burada. Yine Gazi Bulvarı'nın üstünde bizim malzeme alışveriş ettiğimiz sahibinin makine mühendisi olan bir hırdavatçı vardı. Ona gittim, danıştım. O çok yardımcı oldu. Açtı, baktı katalogları. O tornalar için o malzemeyi kesebilecek bitlere buldu. Onu önerdi. Onları bize matkap uçlarına kaynak yaptırdı. Bunlardan yolladık oraya, onlarla deldiler. O kadar iyi tanıyordu ki Köknar'ı. Şöyle hemen bir hızlı şey anlatayım. Oradan belki daha iyi anlarsınız. Hiçbir mobilyası dönmezdi. Çünkü köknar veya ağaçlar, yani bizim mobilyada kullandığımız ağaçlar canlıdır derler. Tabii ki değiller ama içlerinde her zaman bir miktar su bulundururlar. Tabii bunların en makbulü hani içinde en az su bulundurandır. Çünkü o su ağacın damarlarında yayılmaya devam eder ve onu canlı tutar ve değişik ortamlara göre şeklini değiştirir. Fikret Bey o kadar iyi tanırdı ki Köknar'ı ve detaylarını o kadar iyi çözmüştü ki örneğin büyük yüzeylerde onları birbirine yapıştırırken en tehlikeli şey. Çünkü bu Köknar'ın adı Cevdet, bu Köknar'ın adı Fatma. Cevdet'le Fatma'yı birleştirdi. Çünkü Cevdet bu tarafa doğru kıvrıktı, Fatma bu tarafa doğru kıvrıktı. O onu öyle bir yerleştirirdi ki o ağaç, o tabla dönmezdi. Bunu iki türlü yapardı. Bir, ağacı kullanış şekliyle, bir de ağacı oyuş şekliyle. Mesela kapaklarda oyuntular vardı. Bu oyuntular ağacın dönmesini engellerdi. Bunlar küçük detaylar ama aslında onun onu ne kadar iyi anladığını da gösteriyor. Denizcilik terimlerinin pek çoğunu meslek hayatında da kullanırdı. Zaten özünde deniz taşıtlarının temel malzemesi ahşap. Hoca da ahşabı çok iyi bilip, çok iyi tanıdığı için işte gurcatalar, sirizmalar, hatta atölye içinde artık unutulmuş deniz taşıtları imalatında kullanılan pasrangol mesela, ben onun yanında öğrenmiştim. Şimdiki mobilya dünyasında çok bilinen, kullanılan bir el aleti değil. Bir sürü yerde bu denizcilik terimlerini kullanır. Hatta denizciliğe yönelik bazı denizcilik malzemelerini de mobilyalarında kullanırdı. Mesela bizim bir hafif sehpamız vardı. Son dönemde değişikliğe uğratıldı. Tabii ki bu mobilyaların çoğu önceden tasarlanmış. Ben hep değişikliklerinde tekrar izleme fırsatı buldum. O mobilyanın menteşeleri mesela yat menteşesi denir ve üst üste katlanan bir tablanın açılıp genişlemesini sağlar. O sadece denizcilikte kullanılan bir menteşe. Günümüzde yayılmış olsa bile Fikret Hoca'nın mobilyalarında kullanılırdı. Fiziksel olarak da o terimlerin dışında o denizcilik kişiliği mobilyalarında da vardı. Ahşabı çok iyi kullanıyor. Çünkü ahşap işi benim de bir ahşap atölyem bir zamanlar olduğu için biliyorum. Ahşabı çok iyi tanımak ve onu gerektirdiği yerine getirmek için çok titiz çalışmaları vardı. Fikret'in en büyük özelliği yapmış olduğu işler finisyonu tamdı. Tamamen bitmiş, temiz, parlak, düzgün satırlar verirdi. Bana Fikret Bey
yaşayan başka bir canlı dünyayı öğretti. Yani şimdi bu malzemenin de, yani suni malzemenin de bir enerjisi var kuşkusuz. Ahşabın da bir enerjisi var ve enerjileri her zaman doğru yerlerde kullanmak gerekir. Siz mesela duygusal bir enerjisi olan bir malzemeyi gidip de hiç duygusal bir enerji gerektirmeyen bir mekanda kullanırsanız o yanlış ve pahalı bir sonuç olur. Ama tam tersini kullanırsanız da o duyguyu diğer enerji veremeyeceği için, çünkü onun enerjisi birazcık daha farklıdır. Böyle biraz soğurulmuş bir enerjisi vardır suni endüstriyel malzeme. Onların da var enerjisi. Belki daha bir enerjisi var, böyle inovatif, değişik bir enerjisi var. Ama doğanın bir parçası olduğu için doğal malzemeler farklı enerji. Ben bunu öğrendim Fikret Bey'den. Ben bunu öğrendim ustalarından. Fatma ile Cevdet'in Cevdet mi demiştim? Yani birleşirken farklı hareket edebileceğini. Ben bunu öğrendim. Malzemenin detayının aslında malzemenin içinde yattığını, onu tanımadan ona şekil vermenin mümkün olmadığını, her zaman içindeki şeytanı bir yerde çıkarabileceğini, bunları ben ondan öğrendim. Ahşap, bir gün ben panolar yapıyorum ya, hani ahşap panolar. Ahşap panoların ahşap rengi bana çok sesli geldi. Onları Cilane vardı, fabrikamız Salane'deydi. Orada Cilane'deki ustadan kırıkları dökükleri tamir ederken uyum sağlasın diye ağaç renkleri kullanırdı. Ağaç düğmelerinin boyamasını öğrendim. Bir gün bir renk yaptım. Böyle mobilyaya sürülsün diye, benim yaptığım şeyleri sürülsün diye. Bunlar alkollü boyalardı yahut da su bazlı boyalardı. Üzerine sonradan vernik kapatıyorduk. O renk bizim form dekorasyon ismimiz. Form dekorasyonun imzası gibi oldu. O renk, yani kızla kaçan kahverengi ama tabanında yeşil hissetten. Yani iki zıt rengin bir arada oluşu ne ararsan bulursun havasında bir şey oldu ama ağacın mesamatı deriz biz. Sularını öldürmeden transparan bir renk. O çok şeydi. Bütün her şeyi transparan boyardık. Bütün ağacın maktasını ortaya çıkardık. Bizim fabrikanın özelliği buydu. Öbür hazır şeylerde lak dediğimiz bir boya türüyle kapatırlardı. Ağacı göstermezlerdi. O da onun ömrünü azaltırdı. Çatlardı. Renk değiştirirdi. Ne bileyim, bakıma muhtaç halinde olduğunu gösterirdi. Bizimkiler de öyle değil. Eskidikçe güzelleşirdi. Yani ve ekseriyetle gürgen, ak gürgen ve çam kullanırdık. Yerli. Freze kaplama kullanırdık. Panolar yapıyorduk biz. Bu dekorasyon yaptığımız, iç mimarlık projelerini yaptığımız konutlarda daha çok. O zaman Fikret'in bir imzası gibiydi o. Her yaşam bölümünde bir duvar öyle bir panoyla değerlendiriliyordu. Yani bir rölyef falan bir şey. Bunun için de basit malzeme tabii o zaman kullanılıyordu. Mesela kullandığımız bir malzeme gaz beton. O zaman İTOM vardı bir tek. O gaz betonları yere seriliyordu. Üzeri işte oyularak bilmem ne yapılıyor. Ve üzerine renkli polyester dökülüp canlandırılıyordu renk ve doku olarak. Onlar da parça parça götürülüp duvara monte ediliyordu. Aydınlatma olarak da plexiglas o zaman modern görünüyordu. Büyük plexiglastan form verilmiş aydınlatma elemanları kullanırdık. Onun dışında kulplar filan mesela atölyede kendimiz tasarlardık, kare veya yuvarlak. Tornacımız vardı. O tornacı boş vakitlerinde onları masif ağaçtan işler kutulara koyar stoklardık. Hazır orada istediğimiz şeyi orada kullanırdık. Bir de yani
modernizm tasarımımıza uysun diye lamalardan kesilip arkasına diş açılırdı ve onu kromaja verdik. Böyle ince şeyler kullanırdık. Biraz farklı olsun piyasadaki şeylerden. Piyasada zaten yoktu bir şey. Genellikle böyleydi yani malzeme, evet, sıkıntısı çoktu. Çeşit yoktu. Kendimiz uyduruyorduk. Evet, onun işleri çok yapıyordu. Kırıyordu, onlar gaz betonla öldürüyordu. Biz onların içine tekrar yine yeniden böyle güzel kemerler yapıyorduk. İçine alçı yapıyorduk. Yani değişik bir şeyler. İçine hani spot koyuyordu. Yani detayı çok seven bir insandı. Öyle düz duvar yapmazdı hiçbir zaman. Mutlaka o duvarın üstünde bir şeyler oynardı yani. Çok güzel bir şeyler yapardı yani. Sonuçta da iyi şeyler oluyordu yani. Ahşap kullanımında daima masif kullanırdı. Hep bir geçmeydi. Hiçbir zaman çivi falan görmezdin. O kadar geçme yani masifli yapardı. Çok güzel yapardı. Onun tasarımları farklıydı yani. Yoktu İzmir'de. Ben hala da bakıyorum. Görmüyorum böyle. Çok bir Levent abi bir müddet yaptı. Onu öldükten sonra o da bıraktı artık onu. Ama onun tasarımını ben şöyle 100 metrede olsa görürüm, tanırım. Ben bunu Fikret abi yapmış derim. Çünkü çok girdiğimiz yerlerde ve sürekli atölyelerine girip geliyorduk. O zaman atölyede 40 kişi çalıştırıyordu rahmetli. Cilacısı, marangozu, işte ahşapçısı hepsi yaklaşık 40 kişi çalışıyordu. Yani bir defa çok titizdir. Yani titiz, işine o kadar saygılı ve şeydi ki yani çok dikkatli olmanız lazım. Gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Ve takipçiydi. Yani verdiği bir konuyu, yaptığı bir işi hem imalat aşamasında olsun, hem tasarım aşamasında olsun, hem malzeme tedarikleri falan konusunda çok ciddi takip ederdi ve rahat bırakmazdı açıkçası. Yani siz bir hata yapma ihtimalinize karşı her yeri tıkardı. O bakımdan da çok disiplinli diyebiliriz kendisinin çalışma tarzına. Çok neşeli bir insandı. Yani çalışması hakikaten zevkliydi. Yani çalışma böyle disiplin diyorum ama o disiplinin ötesinde arkadaş gibi, dost gibi herkesle belirli bir samimiyeti koruyarak sıkmadan, şey yapmadan tatlı tatlı sürdürürdü ilişkilerini. Açıkçası özlüyoruz da yani. Ender insanlardan mesleğinde bu şekilde yaklaşan. Bu şekilde sürdürdük ilişkilerimizi. Bazen şöyle diyorum yani ben yeni gelmiştim. Peki 7 sene gibi İzmir'de ne oluyor ne bitiyor takip etmedim. Ailemin de geleneksel mobilyaları vardı. İzmirliyim. Fırça paletin tarzı çok daha bana arabesk geliyordu o zaman. Tabii Fikret Bey'in de bol ahşaplıydı. İkisinin arasında. Geldik yani. Birinci kordondaki form dekorasyon son derece bana göre şıktı. Kordona bakan kısım da hatta daha sonra bana bir dokuma çerçevesi yaptırıldı orada ve ben orada dokuma yapıyordum. Aslında şovdu yani. Fikret şovu çok severdi. Ben de onun için farklı bir ne diyeyim yani dokuma yaptım ve o dokuma da Beymen'e gitti zaten. Yani herhalde benim hatırım için dokuma olayına girdiler. Çünkü çok hızlı üreyen bir şey değil. Üst katta hatırlıyorum yuvarlak bir giriş işi vardı. Sol tarafta da arka arkaya 3 masa vardı. Nazan, Benül ve galiba Önder. Bana da bir ön masa verildi. Çizim. Ne yapacağımı bilmiyordum ki ben çizimde. Yani gene işte ofislerin şeylerini, dükkanların, ön cephelerin tasarımlarını yaptım işte. En sevdiğim de bu kuyumcu dükkanıydı. Çünkü o tasarımı hakikaten çok güzel oturdu oraya.
İton parçaları suntaya sona yapıştırdık ama onlar böyle çok kolay forma giriyor. Atölyeye girdiğinizde her şey tertemiz, yerli yerinde, düzende, bir karmaşa yok, bir yok. Ondan sonra tıkır tıkır işleyen, her şey böyle son derece düzenli, tertipli bir şekilde giden bir durumdaydı. Atölyesi de son derece hoştu. Yani diğer o zamanlar Karabağlar çok çalakalem, işte bir takım ustaların hasbelkader düzensiz, kimi düzenli, kimi düzensiz böyle bir yapıda bir yerde. Dolayısıyla Fikret abinin atölyesi bilen birisinin, bir mimarın atölyesi olduğunu girişten itibaren anlardınız. Ne bileyim, biz iyi bir atölyeyi işte bir kesicinin önünde bir sürü küçük parçaların, eğer yığınla bir küçücük parçalar varsa orası iyi bir atölye demezdik. Yani hiç böyle parçalar göremezsiniz. Bütün her şey planlı, programlı çizildiği için parçalar, kesilen parçalar doğru kesilir. Dolayısıyla atıl parçalar çıkmazdı plan yanı ya da değişik aletlerin yanında. O açıdan atölyesi de son derece düzenli, intizamlı bir vaziyetteydi. Tekliflerden biri de özellikle o yıllarda İzmir'in bir benzerini görmediği ve yaşamadığı zenginlikte özgün iç mekanlar yaratan Fikret Tan'dan gelmişti. Otellerde, restoranlarda, kafelerde, pastaneler ve daha birçok yerde ustaca tasarlanmış ve gerçekleşmiş eserleriyle ünü İzmir'in sınırlarını aşmış büyük bir sanatçıydı. Kordon boyunda heyecan veren ofisinde onlarca genç sanatçı çalışıyordu. Farklı mekanlara projeler hazırlıyorlar, müşterilerle toplantılara girip çıkıyorlardı. Sanki Avrupa'da gerçekleşen bir mimarlık bürosuydu. Büyük bir sorumluluk içinde yaratılan tasarım, projeleri ofise yeni bir coşku veriyordu. Hazırlanan projeler imalat atölyesine gidiyor. İmalat atölyesi dediğim yer, tasarımların gelişmesi ve uygulanması için Fikret Tan'ın yarattığı teknoloji harikası bir fabrikaydı. Çünkü burada sanat eseri projelerin bir defaya özgü olarak gerçekleştiği bir araştırma, geliştirme ve uygulama fabrikası, bir laboratuvardı. Burada kendi konusunda her biri büyük bir değer olan ustalar ve ekiplerinden oluşan 80 yetenekli insan çalışıyordu. Sanatçı kişiliği kadar büyük bir iş adamı olan Fikret Tan'ın teklifi bütün tekliflerden daha heyecan verici idi. Burası yaratıcı ve özgün bir alanda gelişmeme, mimar olarak yeni deneyimler kazanmama fırsat verecek bir çalışma ortamıydı. Birlikte çalışmaya karar verdik. Çok mutluydum. İlgi duyduğum bir alanda büyük bir deneyim kazanacaktım. Tasarım ortamı içinde malzemelerle iç içe olmanın, önemli ustalarla birlikte çalışmanın keyfini yaşıyordum. Bir anımız var mesela, benim için çok değerli bir anı. Antalya Sera Otel'in diskosunu yapıyoruz. Bölüm bölüm loj halinde disko. Ben de tavanlı yapıyorum. O tavan da böyle hala 51'e 51 de yanılmıyorsam, yani 57'ye 57 hazır yapılmış bloklar tavanın içine girecek. Hepsinin standart olması lazım belli. Neyse, arkada da panoların arkasında da ayna, locaların arkasında aynalar var. Aynalarla duvarların seviyesi, koltukların seviyesi falan hepsi bir olacak. Ustalar onları yapıyor, ben tavanı yapıyorum. Neyse geldi rahmetli. Ölçüyorum ben.
ölçü vereceğim atölyeye. İşte şu loja bu kadar santim, bu loja bu kadar santim falan. Aralarında 3 santim, 5 santim oynayan ölçüler var. Kendisi de oradaydı. Hemen oradaki otelin görevli ustasını çağırdı. Baktılar. Yok dedi, senin dedi tavanın dedi sanki çok düzgün dedi. Rahmetli böyle bir ayaklı şey getirdiler, ölçüm cihazı. Bana çiz diyorlar, çiziyorum. Çiz diyorlar, çiziyorum. Çiz diyorlar, çiziyorum. Bu böyle etrafına gidiyor. Ölçüyoruz. 197 santim 1 milim. Geçiyoruz, 197 santim geliyor. 1 milim var yani hatta. Ondan sonra 197 santim 1 milim. 2 milim hata yok. Hiç unutmam. O kadar. O otelin önündeki insanların, müdürü, ustaların hepsinin önünde geldi. Alnımı açtı, alnımdan öptü. Ben de kalan hatıralarından bir tanesi şapkası. Çok sevdiği kabak çekirdeği. Yine ben getirdiğim yanında olsun diye kabak çekirdeğini şöyle dökeyim. Görün. Sigarası belki çok şeylerine sebep olan, işte boş vakitlerinde vakit geçirmiş olduğu 52 kağıdı. Bunda dediğim gibi sadece beynini rahatlatsın diye bunları yapardım. Sonra babamla da çok severlerdi, iyi anlaşırlardı. Babam da rahmetli öldü. Zarlarım ikisiyle de beraber otururlardı. Karaburun'da yazlığı vardı o zaman. Beraber otururlar, karşılıklı tavla oynarlar. Yani biz onda iş disiplinini öğrendik. İşin güzelliğini öğrendik. Efendim mesela dekorasyonun en güzelini öğrendik. Çünkü genellikle çok kendisi çiziyordu, yapıyordu. Ve bir de yardımcılarına genellikle inşaatta şantiyenin içine masayı koyardı. Derdi ki yardımcıya sen burada dur, çiz, ver ustalara. Onlar yapsınlar. Kendisi de zaman zaman bunu böyle kontrol ederdi. Yani genelde şantiye içinde masalı bir mimar dururdu. Sürekli çizerdi. Herkesin verirdi projeyi eline. Devam et derdi. Öyle giderdi. Kontrollü, çok disiplinli, çok iyi bir insandı yani. Hani buna çok disiplinli olmasına rağmen çok da iyi bir insandı. Geçirdiğim her anı benim için. Çünkü ben 22 yıl savaşında ne yaptım yani? Biz de bir projeye girdiğimiz zaman biz böyle yüreğe kapanıp günlerce beraber çalışıyorduk. Mimarlar yanımızda bizi seyrederdi. Çünkü biz öyle detaylı bir şey yapmadık. Karalamadır. Her şeyimiz karalamadır. O bir iki çizgi çizdiğinde ben onun ne demek istediğini anlardım. Tamam abi derdim. Böyle olacak. Tamam oğlum böyle yap derdim. Ondan sonra karışmazdı. Daha ki işi teslim edinceye kadar. Yani benim için her şeyi alır. Ve o gün kaybettiğimiz gün benim için her şey bitti. Fikret sanatına saygı duyduğu insan olduğu için onun varlığı bana cesaret veriyordu. Mağaza açma cesareti, iş yapma cesareti. Açtığım zaman onu yapacağıyla o işi çalışacağına o mağazama inanıyordum ben. Çünkü çok güzel yapıyordu. Gelen insan da ona koyduğun en ufak bir malın değerini verebiliyordu. O öldükten sonra, vefat ettikten sonra ben artık mağaza açmaktan vazgeçtim. Maalesef giremedim bir daha. Onun acısıyla, onun düşüncesiyle, onun yapacağı bir işi, sanatkar bulamadığım bir şey girmedim. Zaten İstanbul'dayken de motosikleti vardı. Vespa'yla dolaşırdı. Çok hızlı. Yani hızla onun hayatında önemli bir faktördü. Yani bir yerden bir yere giderken ne kadar hızlıysa vardığı yerde de o kadar rahat ve gevşek ve huzurlu bir şeyi vardı. Ben onun mesela bir defa hep güler yüzlü bir insan, azdır çünkü. Sürekli gülebilen insan azdır. O öyle bir insandı Fikret. İnsanı rahatlatan ve kavrayan bir kişilik. Yani Fikret'le olunca mutlaka güzel bir şey yaşanıyor duygusu edinirdim. Bu aklımda kalan duyguların başında. Çok hızlı araba kullanıyor. Bir aralık
onun çok sevdiği bir ufak BMW arabası vardı. BMW 200 veya 2000 galiba. Bununla Bodrum'a gidiş gelişlerinde arabanın performansını arttırabilmek için arabanın bagajına ve yan koltuğuna kum torbaları koyardı ve aracın zemine oturmasını sağlayarak daha hızlı, daha performanslı kullanmaya temin ederdi, sağlardı. 78 yılında Ege Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. Çok hırslı, çok meraklı bir mimarlık öğrencisiydim. Fakat bazen çok mutsuz bir öğrenci olabiliyordum. Çünkü tamam bütün hocalarımız süperdi kapasiteleri olarak ama bazen orada kendimi çok yalnız hissettiğim anlar oluyordu. O anlarda bir gün ince yapı dersine, 3. sınıftaydık herhalde bilmiyorum, 3'te ince yapı dersine çok tatlı bir kısacık boylu, beyaz saçlı, güler yüzlü bir adam geldi. Ayağında sabolarıyla takır takır girdi içeriye. Çok hoşumuza gitti. Bizim sınıfta da işte o zaman Nevzat Sayın, çok sevdiğimiz mimar arkadaşımız, işte Serhat Akbay, o zaman hepimiz aynı sınıftaydık. Ve hepimiz gerçekten bütün sınıf olarak onu çok sevdik. Yanında da Gülay Hanım vardı, asistanı. Ve biz o dersi acaba dedik yani biz iç mimariyi ayrı bir branş olarak mı seçsek diye ben kendi adıma çok düşündüm. Yani o kadar sevdirdi ki o dersi. Sonra o kadar merak etmeye başladım o insanın kişiliğini, yaşadığı atmosferi, bürosunu. Bir gün dedim ki hocam ben sizin dedim büronuzu ziyaret etmek istiyorum. O zaman da buradaki Temiz Ocak kuyumcusunun üzerindeydiler 4. katta. Bir gün gittim oraya. Benim bütün sınıf arkadaşlarım da Nevzatlar hepsi oradalar. Orada işte hoca demiş ki gelin çalışın, hani çizin, yapın. Öyle hepsi oradalardı. Çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Yani bizlerle özdeşleşen, yeri geliyor öğrenci hoca ilişkisini çok hoş bir atmosfere koyabilen, şakalarıyla, esprileriyle ve de çok iyi bir öğreticiydi. Yani gerçekten sonra yaptığı işleri merak etmeye başladım. Ben 74 senesinde Buca Mimarlık'tan mezunum. Buca Mimarlık'tan mezun olduğum zaman Fikret abi benim mobilya dersime geliyordu. Ben abi diyorum çünkü kendisini çok seviyorum. Ailece de bir dostluğumuz olduğu için biraz bağlantılarımız daha kuvvetli. Ben yanında 74-75 yanlış hatırlamıyorsam 2 sene stajımı orada yaptım. Ve bu çalışmaktan çok memnun kaldığımı her zaman herkese söylemişimdir. Şimdi şöyle çalışma disiplini bakımından bir kere herkesin yapacağı işe göre görev veren, mesela ben daha talebeyim, benden kalkıp da büyük bir mimari proje isteyemez. Ama beni onore edecek şekilde, bana yardımcı olacak, bana feyz verecek şekilde bir takım çalışmalar veriyordu ve ben bunları karşısına verdiğim zaman da memnuniyetini ifade ediyordum. Hocamız olduğu yıllar 1973 yılıydı. 1973 öğretim yılıydı. Güz ve bahar dönemlerinde hocamız oldu. Ve mükemmel proje yaptırmıştı. Özel bir evin içerisindeki bütün mobilyaları. Ama genellikle bizi ahşap çalışmaya yönlendirdi. O nedenle mesela bizim ahşap bilgimiz gerçekten şu anda bile hani ne işe yarıyor diyebiliyoruz belki ama gerektiğinde de çok işe yaradığını hala yaşıyoruz. Ahşap iç mimarlıkta çok önemli bir malzeme ve ahşapla ilgili çok mobilya yaptırırdı. Birebir detaylarını, menteşe detaylarını çizdirirdi. Yani bir çekmece çizerdik, inanın 2-3 pafta doldururduk. Çekmecenin orasıydı, burasıydı, bindirmeleri, köşe çözümleri, kulpları. Ama büyük bir keyifle yaptırırdı bunu bize, biliyor musunuz? Yani hiç bıkmazdık. Daha mesleğin çok daha başında insanlar olarak bıkmazdık ve onun dersini hep özleyerek beklerdik bir haftalık süreci. Tabii ödevlerini de çok iyi yapardık bu nedenle de. Hem kendisine duyduğumuz saygı
hem dersinin kalitesi açısından ödevlerini hiç aksatmazdık. O da tek tek ilgilenirdi hepimizle. Bunu belirtmem lazım. Çevresindeki yakın arkadaşları, akademiden arkadaşlarının sanatçılarına, sanatçı şekliyle dolaşan arkadaşlarına hep yardım etmiştir. Hep iş verip onlara para kazandırmak, onları bir yola sokmak. Çünkü öbürleri avare, bohem böyle, ressamlar, vitraycılar, seramikçiler, heykeltıraşlar. Onlara bir iş yaptırıp çalışın oğlum, para kazanın adam olun. Onlar da alkolik, dolaşan böyle havai insanlar. Fikret her iki tarafı da olan bir ruh yapısında, zihin yapısında bir adam. Dediğim gibi bir yanda böyle bu sanatçılarla oturup şiir okuyup ağlayıp onlarla hemhal olan, öbür sabah işe gittiğinde 200 kişi belki bir fabrikası var. Oradaki insanları kontrol edebilen, disiplinli, iş adamınla para konuşurken, iş alırken, verirken, teslim ederken son derece ciddi, böyle kemik gibi bir adam. O işleri yaptığı sırada da, yani şeyine bakacağım şimdi, mesleki olarak bakıyorum. O Ege bölgesinde falan yani en büyük iş yapan dekoratördü adam. Hatta öğrenciyken bürosu vardı ya. Motosikleti vardı okula gelirken, akademiye. Motorlu bir adam böyle bu. Nerede para kazanmış, iş kurmuş. Okulu bitirmedi. Son sınıfta falan büro açtılar bunlar Beyoğlu'nda, iki arkadaş. İki ayrı karakter. Böyle bir heyecanlı bir adam böyle. Aynı zamanda iş adamı, sapasağlam bir adam böyle. O işleri başladıklarında büro açıp büyük büyük işler yapmaya kalkıştığında benim tipimde insanların aklı almıyordu. Ya bundan nasıl beceriyorlar bu işleri? Nasıl? Biz de çağırıyor, gelin çalışın falan diyor. Yani dalga geçip duruyorsunuz. Son derece dikkat çeken birisiydi. Çok dikkat çeken. İnanılmaz karalıkta, kıvırcık, pırıl pırıl saçları, denizde fazla kalmışsın dediğimiz yanık bir yüzü ve yüzündeki 3 tane gamzeyle hep gülen bir Fikret. Gözleri pırıl pırıl, dişleri pırıl pırıl. Güzel bir çocuktu, çok güzel ve çok bakımlı birisiydi Fikret. Dikkatimizi çekerdi. Ben aynı atölyede dediğim gibi onlar son sınıftan bir önceye okuyorlardı. Ben son sınıfı okuyordum aynı atölyede olduğumuzda. Atölyede okulumuzdan 400-500 metre mesafedeki bir büyük iş yanının salonlarıydı. Ben sabah Beyazıt'tan yürüyerek Fındıklı'ya gelirdim. Doğru eşyalarımı götürür masama bırakırdım. Ve onun dediğiyle kırmançolar, kırmanço derdi onlara, aşağıya onlara iner çaycının yanına. Fikret çok geç kaldı, o da benim gibi çok erkenci gelir. 5-10 dakika sonra gelir, kız aferin sana yine erken gelmişsin diye beni kutlardı. Kendi de erken gelir. Hadi benim gönderin yukarıya kahvaltımı der. Hemen bizim kırmançolar onun kahvaltısını yukarı çıkarırlar. Atölyede dediğim gibi ciddi bir otoritesi vardı Fikret'in kendi arkadaşları içinde de. Yani ona bir şeyler de sorsalar 1-2 dakikada cevap verirdi fazla. Biz Önder de öyle. Önder'e de gider sordu, bir silgi var mı Önder? Yok. Masada duruyor. O zaman niye almıyorsun da soruyorsun gibi böyle tuhaf, garip tutumları vardı. Fikret de öyleydi. Çok uzatmazdı lafı yani bir şey sorduğu zaman. Ama atölyeden okula gideceğimiz zaman onun özelliği meydana çıkardı. Çünkü Fikret'in o yıllarda Vespa'sı vardı. O yıllarda bir öğrencinin Vespa'sı olması dehşet bir farklılık getirirdi ona. Dehşet bir farklılık. Ve biz erkenden ama biraz azarladı ya gün içinde. Öğleyin okula gideceğim gelir. Kız hadi gel sen atayım okula gel der. Fındıklı'nın hiç trafiği olmayan yollarında o 500 metrede 500 kere ölerek o inanılmaz hızla okula geldikten sonra der tamam Fikret artık gelmiyor son bu. Bir daha istemiyorum bir daha gelmeyeceğim der. Ertesi gün yine bakarız Fikret gidiyormuş diye. Enteresan bir çocuktu. Bizim okula gelmemiz demek dediğim gibi kantine gidip Türkiye'yi kurtarmak, sinemalara gidip sinemalar seyretmek, deniz kenarına inip çocuklarla lak lak etmek. Burada Fikret hiç olmazdı. Fikret yoktu oralarda. Girmesi gereken 1-2 tane nazari dersi varsa girer,
notlarını tutar, alır ve doğru Beyoğlu'ndaki ofisine giderdi. Çok şaşırırdı. İzmir'le başlamak iyi oluyor. Çünkü Fikret tam gerçek İzmirlilerden bir tanesidir. Yani ruhen İzmirli olan, bütün hayatı İzmir'de geçtiği halde hiç İzmirli olmayan insanlar da vardır tanıdığım. Yani direnirler ve o coğrafyadan bir şey öğrenmemek konusunda çok kararlıdırlar. Fikret abi öyle değildi yani. Fikret abi gerçekten yaşadığı coğrafyanın adamıydı. Rustik enteresan bir biçimde ona nereden geldiyse, bunu birkaç defa kendisine de sorduğum halde niye bu diye. Onun cevabı yoktu ama yani rustik şey gibi düşünün. O, özellikle ahşap ağırlıklı ve onu olduğu gibi kullanarak belirli bir tarzın içerisine sokulamayacak, belli bir dönemin içine sokulamayacak, daha kişisel, daha rahat bir şeyin, davranışın üslubu denilebilir ancak onun için. Onun peşindeydi ve ısrarlı bir biçimde de hep onu yaptı. Zaten çok önemli bir özelliği var. Bir kere yapmaya başladığı ve sevdiği bir şeyi hep yapmıştır yani. Hiç oradan bir de başka bir şey denesem diye bir şey yoktur. Dolayısıyla deneyici olmadı hiçbir zaman. Benimle çalışırken mesela birlikte çalıştığımız zamanlarda ben tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi ona göre çok sert ve düz kalıyordum ve hemen hemen çizdiğim, hatta prototipleri yapılmış, maketleri yapılmış olan her şeyin kenarına eğip büker, hatta bazen bana sataşmak için onun kenarlarına böyle lüleler eklerdi ve o kendi tutumundan hiç vazgeçmedi. Dolayısıyla insanlar da garip bir biçimde, yani Fikret Tan'dan başka İzmir'de bunu yapan var mıydı? Emin değilim ya da ben farkında değilim belki. O bir Fikret Tan mobilyasını gördüğünüz zaman rustik olmasına rağmen, yani dünyanın başka coğrafyalarında, özellikle Akdeniz'in başka coğrafyalarında da bunu gördüğünüzde bunlar birbirlerine çok benzerler. Aynı ailenin parçalarıdır. Fakat garip bir biçimde Fikret Tan'ın olduğunu anlardınız. Hatta benim gibi onu çok yakından tanıyan birisi için Fikret Tan'ın mobilyası gibi yapılmış mobilyayı da ayırabilirdiniz. Minik detaylarından onu bulabilirdiniz. Çünkü çok ilginç bir şekilde menteşesi, kulpu, çekmecenin bitişi, tablanın kenarındaki profil, onun duvara asılma biçimiyle özel olarak uğraşır. Bunları detaylandırır, çizer, protolarını yaptırır, defalarca değiştirir ve bir taneye ikna olduktan sonra onun üretmeye girer. Yani onun kullandığı her parça kendisi tarafından tasarlanmış ve kendi atölyelerinde üretilmiş şeyler. Yetmediğinde, yani onu tamamlayıcı diyelim ki tekstile ihtiyacı var. Bursa'ya gider, tek tek tarif eder, ipliklerle rafyaları nasıl bir araya getireceklerini, tüllerin ne kadar geçirgen olacağını ya da kumaşların içindeki bej ile kahverenginin tonlarına varıncaya kadar onlarla günlerce çalışır ve o kumaşları sipariş eder ve o kumaşları kullanırdı. Fikret Tan rustik mobilya yapıyordu ama bunu yapısıyla ya da mekanıyla o kadar iyi girip hale sokuyordu ki sanki o ev yapıldığında o mobilyalarla birlikte yapılmış gibi bir izlenim doğuyordu. Yani gerek duvarları kullanımı, gerek mobilyaların birbirine olan ilişkisi o kadar kompakttı ki herhangi bir metrekare kaybı, herhangi bir yer kaybı söz konusu değildi. Bunu zaten Fikret Tan'la çalışırken eskiz bazında çok rahat algılıyorsunuz. Gelir 3-5 tane tasarım yapar, sizi yönlendirir ve gerçekten sizin o an düşünmediğiniz anlamda grip bir tasarım yakalardı. Bunu da mobilyalarıyla çok iyi birleştirirdi. Herhalde o dönemdeki en çok öğrendiğim şey iç mimarlıkta mekanın nasıl değerlendirmesi gerektiği.
Tabii rustik mobilya kısmı ayrı işin kısmı ama rustik mobilya olmasaydı da Fikret'ten gene o düzenlemeyi zaten çok başarılı yapardı. Rustik mobilya onun bir kimliğiydi ve gerçekten çok başarılı çalışmalarını biliyorum. Beraber de zaten çalıştık. Fikret'ten ben 70-78 döneminde dışarıdan tanıdığım kadarıyla, yani kendisiyle tanışmadan önceki dönemde Nazan Bora ve Fikret'ten olarak Fikret'ten ikilisini bildiğim dönemde modern tarzını görmüştüm ve çok etkilenmiştim. Çok farklı, yani alışılmışın dışında bir tarzları vardı. Bu mekanlar çok farklıydı. Ruhuyla, dokusuyla. O herhalde beni çok etkiledi. Daha sonra 1983-86 döneminde kendisiyle birlikte çalıştığım zaman tarzı tamamen rustikti. Orada tamamen kendi tarzını yansıttığını hissettim. Çünkü kişiliğiyle çok bütünleşiyordu o tarzı. Daha çok mekanlarda doğal malzeme kullanmayı seviyordu. Kendi tasarladığı mobilyaları kullanıyordu. Mekanları son derece fonksiyonel ve en ince ayrıntısına kadar tasarlıyordu. Yani kullanıma çok önem veriyordu. Yarattığı her mekanın ayrı bir ruhu vardı. Kullanıcıyla bütünleşen bir ruhu vardı ama Fikret Tan'ı da yansıtan çok ciddi bir çizgisi vardı mekanların. Zaten Fikret Tan tarzı dememizin de belki en önemli özelliği bu. Kendine has çok özel bir çizgisi vardı. Tasarımlarında ahşabı çok güzel kullanırdı. Detaylara çok önem verirdi. Zaten farkı yaratanın her zaman detay olduğunu söylerdi ve bunu da her tasarımıyla kanıtlamış bir insandı. Ağaç olarak çamı tercih ederdi ve 3 ton kullanırdı tasarımlarında. Açık çam, orta çam ve koyu çam. Orta rengi de fındık kabuğu rengi. Daha sonra bodrum rengi dediğimiz renk. Koyu da koyu ceviz tonuydu. Doku olarak da daha çok doğal malzemeleri tercih ediyordu. Kendi aydınlatma tasarımları vardı iç mekanda kullandığı. Çünkü her şeyi de çok kolay beğenmezdi. Çok özel bir çizgisi vardı. O yüzden kendi tasarlardı kullanacağı aksesuarları ve aydınlatmaları. O detayları daha çok ahşap, perforje ve camı karıştırırdı. Şeyde de tekstil olarak doğal dokuları tercih ederdi. Mobilyalarda, kanepelerde olsun, işte kullandığı koltuklarda ketenleri tercih ederdi. Mekanların tasarımında da aynı şekilde doğal malzeme kullanırdı. Doğal taşlar, işte yine doğal dokulu ketenler. O tarz. Şimdi Fikret abinin iş disiplini şöyledir. Fikret abi bir kere kendine çok disiplinli bir insandır. Kendi işine çok saygı duyan, kendi işini onuru ve gururu olarak gören bir insandır. Dolayısıyla Fikret abi bir iş yaparken söz verdiği saat, söz verdiği iş, söz verdiği model neyse o mutlaka yapılır. Yani onun bir engeli yoktur kesinlikle. Ve bu disiplin bizim atölyemizdeki form dekorasyon atölyesindeki bütün insanların, bütün ustalarımızın, çıraklarımızın, yöneticilerimizin hepimize etki etmiş bir disiplindir. Orası aslında bir atölye değildir sadece. Orası bir ailedir. Form dekorasyon ailesidir orası. Fikret abinin tabiriyle kültür, sanat ve yaşam okuludur orası. Bir eğitim yuvasıdır. Ancak oradaki ustalarımız bizim Fikret abiyle 1970'li yıllarda bu mesleğe beraber başlamış insanlar. Ben gittiğim dönemde bu ustalarımızın neredeyse tamamına yakını, pek çoğu Fikret abiyle birlikte bu işlere başlamışlar ve onun o disiplinini onlar gördükleri ve bildikleri için
Daha sonrasında kendi çocuklarını getirmişlerdir oraya o ustalarımız pek çoğu. Bunlardan Nuh Usta rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. 2 çocuğunu getirmiştir mesela, Fevzi ve Sinan'ı getirmiştir. Sonrasında Mehmet Sonunç, Mehmet Usta, iskelet ustamız oğlu Atilla'yı getirmiştir. Ayhan Okçuoğlu, o da oğlu Murat'ı getirmiştir. Rafet Hacıbeyler yeğenini getirmiştir. Serkan, o da ismi. Sonrasında ben gittiğimde ben de bir arkadaşımı götürdüm mesela eski iş yerimden. Yafettin Usta'yı götürdüm. Yafettin Mutlu'yu. Nuray abla, Nuray Tosun benim tırnak içerisinde patronum. O da mesela eşi Hasan Tosun'u getirmiştir oraya. Şimdi bu gelen insanlar babalarının çocukları olanlar babalarından o disiplini öğrendiler. Bizler de kendi getirdiğimiz insanlara bizler referans olduk. Oraya referanssız hiçbir kimse gelmezdi. Ve biz tabii ki seve seve tanıdığımız, bildiğimiz insanlar olduğu için göğsümüzü gere gere referans olurduk. Onun dışında oraya gelen insanlar buradaki disiplini görürlerdi zaten. Onu hissederlerdi. Bizim ustabaşlarımız vardı. Mesela her tezgahın bir ustası vardır. Onun yanında çalışan bir kalfası veya çırağı da olur. Bu ustalar Fikret Tan'ın bu disiplinini, bu işine olan saygısını, onurunu kendi onurları olarak görürlerdi. Ve bu yüzden de o çıraklara, o kalfalara, o insanlara bu disiplini bu şekilde anlatırlar. Ve tabii bizim atölyemizde yöneticide kadrosu da var. Ustabaşımız Hayri Usta, Hayrettin Yavuzer başta olmak üzere. Orada bir eksiklik, aksaklık, yanlışlık olduğu zaman mutlaka kontrol edip uyarırlar. O atölyeden bu yüzden hiçbir projede, hiçbir koleksiyon ürününde, mağazamızda, galerimizde satılan hiçbir üründe eksik, kusurlu, hatalı ürün, mal çıkmazdı. Bu disiplin kendi kendine otomatik olarak zaten yeni nesillere de geçmişti ve biz bunu bildiğimiz için herkes bu saygıyı, bu dikkati mutlaka gösterir. Fikret Tan'la olan bizim buluşmamız Aktur Turizm Şirketi'nin Bodrum ve Datça'daki tatil köylerinin projelendirme sürecinde karşılaştık. İşverenin şeyi üzerine, Özer Türk'tü o zaman Muğla Valisi. Bir şekilde onları Burhaniye'den tanıyorlardı, tanışmışlardı galiba. Onun şeyiyle girdi. Aramıza katıldı. Şimdi mimarlıkla iç mimarlık arasındaki şey nerede kesişiyor, nerede ayrılıyor, hangi zamanda kim ne yapacak biz böyle bir tartışma yaparken günün birinde şat diye geldi, bizim atölyemize geldi. Ondan sonra arkadaşlar bu projeleri beraber yapacakmışız dedi. Ama sizin işine ben karışmayacağım dedi yani. Ben sadece iç mekanla ilgiliyim dedi. Yani sakın ha kafanıza mimar olarak iç mimar geldiğinizde bakmayın. Bana sadece anlatın dedi. Siz ne düşünüyorsunuz onları anlatın dedi. Bu kadar bana yeterli. Şimdi Fikret'i daha tanıyoruz ama öğrencilikten tanımak başka bir şey, iş hayatından tanımak çok farklı bir şey. Şunu söyleyebilirim. Biz 3 kişilik Nihat Güner, Mehmet Çubuk'tan anlatıyorduk Fikret'e. Buradaki yaşamı anlatıyorduk. Tatil köyünde nasıl bir yaşam düşündüğümüzü anlatıyorduk. Ve zaman içinde bizim proje, mimari projeler öncelik kazandığı için gide Fikret Tan da geliyor, bakıyor uzaktan. Sonra çekilip gidiyor, bir şey söyleyemiyor. Çekilip gidiyor, bakıyor. Şimdi öyle bir proje yapıyoruz ki bir model deniyoruz. Bu modelde planlama modelinde yaptığımız belirlediğimiz model ölçüsü 3.30'a 3.30. Prizmatik şeyler, böyle geometrik biçimler var. Bu biçimler bazen ekleniyorlar, bazen hiçbir şekilde en küçük modeli kullanıyoruz. 3.30'u onu parçalamıyoruz fakat hep bunun üzerine katlanarak bazen düşeyde bazen yatayda. Yani
Fikret böyle bakıyor gidiyor. Şimdi burada ne zamanki binalar çıktı, baktık ufacık mekanlar bunlar. Ufacık mekanlar, ne sığdıracağız buraya, ne koyacağız? Hiçbir şekilde dışarıdan bir eşya bu şeylerin mekanların içine koymak mümkün değil. Yani yabancılaşıyor. Fakat Fikret bu mekanı sınırlayan duvarları, döşeme kaplamasının tavanını her taraf bembeyaz böyle ondan sonra. Bunları öylesine bir tasarladı ki o mekanlarla Fikret'in tasarımıyla bizim mekanlar arasında bir şey oldu. Bağlam kuruldu. Bu bağlam halen devam ediyor. O işlere kalkıştıkları sıralarda bu iç mimar olarak. İç mimar ne demek? Akademide iç mimar dediler ama ne demek iç mimar yani? 2-3 sene, 4 senede hiçbir şey öğrenmeden çıkıp Fikret gibi pratikten gelen bir insanların yanında biz de öğrenmeye, bir şeyler yapmaya, uygulamacı adam yani uygulama ki o sıralarda iç mimaride, ince yapı teknolojisinde ahşaptan başka malzeme yok. Plastik yok, alüminyum yok, çelik çok az kullanılıyor. Öyle bir ortamda bu adam ahşabın hastası bir adamdı, aynı Ersen gibi. Yani 2 tane zaten ahşap uzmanı gördüm hayatımda. Bu kadar Allah'tan ikisi de yakın arkadaşımdı. Babam da marangoz benim. Ersen babası marangoz. Figo da ahşap hastası. Şimdi bir mekana giriyorsunuz, iç mekanda. Her şey ahşap. Yer, kapı, pencere, masa, iskemle, lamba, her şeyi hepsini tasarlamak zorundasın. O sırada 1960'larda, 70'lerde yapı endüstrisi de yok öyle bir şey yani. Masa yapacaksan kendi çizeceksin, atölyede yaptıracaksın. İskemleyi çizeceksin, yaptıracaksın. Doğramayı, kapıyı, pencereyi çizeceksin, yaptıracaksın. Dolabı, lambayı, her şeyi tek tek çizip en küçük vidasına kadar, geçmesine kadar. O zaman o atölyede, ahşap atölyesinde hakikaten o kokuyu yani babamdan biliyorum, Ersen babasından biliyor. Figo atölyesine girdi, ahşap kokusu, ahşabın detayları vıdı. Yani bu şey olduğu için, iç mimarlık olduğu için konstrüktif olarak ahşabın kullanılması değil. Figo diyor biz ona. Figo işi indirdi küçük şeylere, düzeneklere, süslere. Nereye gitseniz Figo'nun yaptığı şeyi görürsünüz yani. O pervazlar, tavan süsleri, süpürgelik için bilmem kaç saat uğraşır. Bir masa yapacaksa onun bilmem prototipini yaptırır falan. Ahşapla hemhal olmuş. Gerçekten bir de işini çok seven bir insan. Şimdi Fikret'ten öyle bir şey yaptı ki böyle o iç mekan tasarımı içine hiçbir şekilde bir başka eleman girmedi. İhtiyaç yoktu. Yani divanlar var, sabit divan yerleri var. Sabit divanları kaldırıyorsunuz. Zaten küçük mekan, orada minderler var içeride. Yatak odaları var. Lamba tasarımı yapılmış. Duvarlar boş bırakılmış. Duvarlar da tasarım bir parçası haline gelmiş. Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Ama öyle bir yere bir nokta koymuş ki o içerisinde o bütünleşmiş o mekanı gibi. Çok bir kere bir tasarım ilkesi olarak çok özgün, çok kişilikli bir koleksiyon hazırlamıştır. Yani bu koleksiyonda aydınlatma elemanlarında ferforje, cam ve ahşap birlikteliği, işte kalın kaba zincirlere asılmış. Onun işte orta sehpalarındaki masif, ortadaki ayak detayları, mesela yatak odasındaki modüler gardırop sistemi, küçük böyle ince dar uzun ve onları istediğiniz gibi yan yana koyup da böyle bir modüler sistem oluşturabilirsiniz. Ben hatta odalardan birinde araya beyaz üniteler koymuştum. Hani öyle bir yenilik olsun diye.
Dolayısıyla çok her türlü her şeye adapte olabilecek, hani baktığınız zaman kalın, masif bir ağaç rustik sadece ondan ibaret değil. Yani eklektik bir düzen içerisinde de çok rahat kendine yer bulabilecek mobilyalardı bunlar. O da önemli bir kriter. Çünkü yani bazı çok katı duruşlar vardır. Dersiniz ki bu bununla örtüşmez ama onun eşyası hem özgündür hem de pek çok mobilyayla da bir arada kullanılabilir. Mesela bana şeyi öğretti, metrekarelerin ne kadar önemsiz olduğunu. Çünkü şimdi en basit bir şeyde bile ne derler, işte burası yatak odası kaç metrekare? Bana ne kaç metrekareden? Ben oraya ne sığdırabilirim? Nasıl yaşarım orada? Nedir benim planlamam? O önemli. 10 metrekare mi büyüktür? 6 metrekare mi? 10 metrekare büyük değildir. 6 metrekare büyüktür. Çünkü eğer 1'e 10'sa o ev, o bina, 1'e 10'da ne bir yatak koyacak yer bulursunuz, ne bir koltuk koyabilirsiniz. Koridor gibi bir şeydir o 1'e 10. Ama 2'ye 3 bir şeyse 6 metrekaredir, ondan küçüktür ama bir yatak koyarsınız, bir boşucu koyarsınız, bir bilmem. Yani içi döşerken metrekareler önemli değildir. Asıl önemli mi planlamadır. Yani bunu öğretti bize. Ve hayatı boyunca da Fikret Bey hep çok küçük mekanları en güzel döşeyebilen ya nasıl diyeyim planlayabilen insandı gördüğüm kadarıyla. O berjerlerden asla vazgeçmem. Diğer bütün vitrinim, konsolum, hele o envelop masam, o açılır kapanır masam, bütün çocuklarımı o masa evlendirdi. Çevresinde güzel güzel yemekler yedik. Biz karı koca çocuklar 4 kişi aynı masayı kullandık. Yeri geldi 8 kişi, yeri geldi 12 kişi. Çok rahat masayı açıp yemek yiyebildik. Bu tarz açılan bir masa ne zaman açsam bütün konuklarımı çok etkiledi. Geçtiğimiz yıl kızımı evlendirdim ben. Kızımı evlendirirken tabii Fikret Dağ vefat etti. Onun çizgilerini artık bulmak imkansız. Fakat duydum, araştırdım. Başka bir mobilya dükkanına gitmiş. Kızım belki beğenir, ne kaldı acaba Fikret Dağ'dan diye aradık bulduk. Fikret Bey'in iç mimarlık dünyasına yaptığı çalışmaları ile yeni bir çığır açıp kendisine has tarzı ile özel eserler bıraktı. Bence yeri çok zor doldurulur. Tasarımlarını sizin isteğinizden ziyade kendi kafasına göre hazırlar, düşündüğü gibi uygulamak isterdi. Zaten karşınıza o kadar güzel çizimlerle çıkardı ki sizin şöyle böyle olsun demek şansınız kalmazdı. Mesela bizim Bedesten'i girişiyle, vitrinleriyle, kapıları, reyonları, mobilyaları, aplikleri, ışıklandırmaları ile çok özel bir iş yeri yapmıştı. Yabancı müşterilerimiz fotoğraf çekmek için ricada bulunurlardı. Bedesten isminin açılımını dekorasyona tam manasıyla yansıtıp yaşatmıştı. Çalışmaları ağırlıklı ağaç üzerine olduğu için atölyesinde ağaçları cinslerine göre ayırır, üzerlerine isimleri, tarihleri yazılır. Zamanı dolmadan hiçbir ağaç ile çalışma olmazdı. Bu konuda çok titizdi. Şu an benim iş yerinden kalan ve evimde bulunan 30-40 yıllık mobilyalarım var. Hepsi yeni gibi. Çok sağlıklı. Biz de çok özenle kullanıyoruz. Zira manevi değeri bizim için çok büyük. Artık bu kalitede mobilyaları çok zor. Yok gibi bir şey. Şimdi Fikret tam diğer mobilyacılardan ve iç mimarlardan farklı bir yaklaşımı var. Çok sade ve farklı baktı. Tasarımları da bana gösterdi.
Onlar da farklıydı. Çok gezdiğim için onun tarzında hiçbir şeye rastlamadığımdan dolayı onunla çalışmaya karar verdim. Ve memnun da oldum. Ben onun üstlerindeki zamanın izlerini de seviyorum. Hızlı koyduğum bir kupanın minik bir izi kalıyor benim kiraz ağacımda ama olsun, ben o izi de seviyorum. Sonra bana bir jest yapmıştı, minicik 2 tane şişede. Doktor hanım dedi, alın bunları, herhangi bir çizik olduğunda siz kendiniz hani makyaj yaparmış gibi boyayın. İnanın 25 yıldır ben cilaya göndermedim. Hala o minik şişede böyle minicik kendim diş fırçasıyla kendim cilalıyorum. Sağı solu tabii çiziliyor, muhakkak çiziliyor. Olsun ama sağlamlığı apayrı. Birbiriyle çelişmiyor. Kalitesinden zaten söz etmeye gerek yok. Yani çok özel bir kalite, çok özel bir işçilik. Ama sevimli, güzelliğine güzel, işlevsel, kullanışı, eşim bir kere kesinlikle işlevsel istedi. O daha az parça almak istedi. Bize bunlar yeter dedi. Ben kıyamadım. Ay şunu da alalım, şuraya koyalım, bunu da alalım, buraya koyalım tarzında ben biraz abarttım. İyi ki abartmışım diyorum ama rahatlığı, güzelliği hala ilk günkü gibi. Kısacası ne bileyim aşık oldum. Arkadaşlığımı anlatacağım yani. Onun nasıl bir insan olduğunu anlatmam lazım. Yoksa mesleki olarak zaten yaptıkları meydanda adamın. İşte dostane bir şeyimiz var bizim. Bir yakınlığımız var yani. Dostluk, arkadaşlık. Çünkü Fikret'in önemli bir özelliği buydu zaten. Yakın arkadaşlarıyla arkadaş canlısı, içten böyle romantik, yani o disiplinli iş adamı, o kadar büyük işleri altından kalkmış, büyük bir disiplinle, ciddiyetle işleri bitirmiş. Yanında çalıştırdığı bütün insanları çok iyi tutmuş. Onları kontrol etmiş, idare etmiş ve sonuna kadar böyle en ufak noktasına kadar işin peşinde koşup teslim eden müthiş bir iş adamı karakteri varken arkadaşları arasında son derece arkadaş canlısı, romantik, yani masada otururken birden şiir okumaya başlar. Hatta ağlar bile yani. Öyle bir tip. Fakat fabrikada görseniz müthiş bir disiplinli iş adamı, işverenle konuşurken saygın bir insan, işin ehli, ciddi, sonra muhasebesinden bilmem en ufak detayına kadar uğraşan titiz, böyle sıkı bir herif. Ama özel olarak konuşurken hemen Atilla İlhan'dan bir şiir okur mesela. Son derece başarılıydı. Önder'le aynı sınıftaydılar. Dolayısıyla Önder de böyle çalışkan bir öğrenciydi. Yani çok çalışkan bir öğrenciydi. Biz sinirlenirdik. Bunlar sabah gelirler, öğleye kadar böyle tün çalışırlar. Öğleden sonra yoklar. Çıkıp giderler. İşe giderler. İşlerini yaparlar öğleden sonra. Biz öyle değil ki biz okula gideriz. Sinemalar, yukarıda Sami'nin sinemaları, her gün Eisenstein'lar, John Ford'lar seyrederiz. Kantinde Türkiye'yi kurtarırız. Onlar öyle değil. Onlar işe giderlerdi. Hakikaten Fikret'in arkadaşları çekinirlerdi onlar. Biz hepimiz yani ama şimdi bu yine bağıracak bize diye çok ciddi olarak sevdiğim bir çocuktu. Yani özelliği olan birisiydi. Çok özelliği olan birisiydi. Arkadaşları da Fikret'i başka türlü tanırlardı. Yani bizim akademilerin böyle birazcık serazat, biraz daha bağımsız, biraz da laubali bir halleri vardı. Fikret öyle değildi. Fikret ciddi olarak onun istediği kadar yaklaşırdınız ona. O istemediği takdirde yaklaşamazdınız. Önder de öyledir. Bunlar özellerine çok bağlı insanlar, dikkatli davranan insanlar. Fikret de aynı öyleydi. Görmek çok önemli. Gözlemler. Gözlemler yani bakıyorsun, görüyorsun, üzerinden geçiyorsun. Çok az şeyi ıskalıyoruz hayatta. Şimdi eskiden çok ıskalıyordum. Ah diyorum şimdi biraz daha bu şeye önem verseydim de gördüğüm o heykelleri, Rönesans heykellerini şöyle tekrar biraz daha üzerinden böyle dönseydim, dolaşsaydım falan diye. Ama dolu dolu bir eğitim aldık. Bu eğitimin bize önemli bir katkıları olduğunu sanıyorum yani. Ben bunun esprisini çok yaparım.
Sonra hocalarımızla çok iyi arkadaş olduk biz. Yani bir de o var. Çok güzel. Evet. Onlar da bize sonra dediler ki bu disiplini sağlamasaydık siz bugünlere gelmezdiniz dediler. Böyle bir dünya içindeydik. Evet. Çok önemli bir kişilik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi yazsın.